MİT belki de dünya istihbarat tarihine geçecek bir operasyona daha imza attı. Detayları ilk kez geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan bu örnek, MİT-Mossad çekişmesinin geldiği noktayı göstermesi adına da bir hayli değerli. Mossad'ın Hizbullah üyelerinde bulunan çağrı cihazları ve telsizleri patlattığı olayı hepimiz hatırlıyoruz. İşte bu videoda aslında MİT'in Mossad imzalı çok daha büyük bir katliamı nasıl engellediğini, İsrail'in yıllardır üzerinde çalıştığı planın Türk istihbaratı sayesinde nasıl boşa düştüğünü anlattığımız yeni videomuz başlıyor. Tarih 17 Eylül 2024. Öğlen saatleri. Dünyanın dört bir yanındaki haber ajanslarına aynı anda benzer görüntüler düşmeye başladı. Lübnan'ın farklı bölgelerinden patlama haberleri geliyordu. Kimi pazar yerinde, kimi çarşıda, kimi markette olan insanların cebinde ya da elinde olan cihazların bomba gibi patladığı anları hep birlikte izliyorduk. Neler oluyor derken doğruluğu teyit edilmemiş binlerce bilgi sosyal medyada yayılmaya başladı. 7 Ekim'de verdikleri sınavla rezil rüsva olan İsrail İstihbarat Örgütü Mossad, daha önce sadece filmlerde göreceğimiz türden bir operasyona imza atmıştı. İlk iddialara göre dünya daha önce şahit olmadığı türden bir siber operasyona tanıklık ediyordu. İsrail'e hizmet eden hackerlar, Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına uzaktan erişmiş ve patlatmıştı. Görüntüler iç açıcı değildi. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı ayrılmadan herkesin etkilendiği bir operasyondu bu. Ki uluslararası hukuka göre topyekün savaş zaten suçtu. Ancak ne İsrail'in hukuku taktığı ne de batılı ülkelerin bir tepki gösterdiği vardı. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği operasyonda aynı zamanda yüzlerce Hizbullah üyesi sakat kaldı. İsrail tek bir kurşun dahi atmadan düşmanının üzerinde ciddi bir etki üretti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah henüz hayattayken yaptığı bir açıklamada söz konusu saldırıyı direniş bugüne kadarki en stratejik darbeyi yedi cümlesiyle tanımlamıştı. Siber saldırı mı başka bir şey mi diye tartışılırken hemen ertesi gün kameralara yine benzer görüntüler yansıdı. 18 Eylül'de İsrail ikinci dalga operasyona başlamış ve bu kez de Hizbullah üyelerinin telsizlerini adeta birer bomba gibi patlatmıştı. Bu psikolojik açıdan da son derece büyük bir yıkımı beraberinde getirdi. Herkes üzerlerindeki çağrı cihazı ya da telsizden kurtulmak zorundaydı. Bu da Hizbullah üyeleri arasında yüz yüze ya da daha hızlı olabilmesi adına telefondan haberleşmeyi mecbur kıldı. Mossad'ın ve İsrail'deki diğer istihbarat örgütlerinin arayıp da bulamadığı türden bir süreç başladı. Takip edilen Hizbullah üyeleri üzerinden hem buluşma noktaları hem de istihbarat radarına henüz girmemiş isimler açığa çıktı. Ayrıca Hizbullah'ın büyük önem verdiği haberleşme stratejisi çökertildi ve dışarıdan izlenmeye, müdahale edilmeye çok daha açık bir hale geldi. MİT'in İstanbul'daki tarihi operasyonuna geleceğiz. Ama öncesinde geçen yıl gerçekleşen saldırıya ilişkin bazı detayları yeniden hatırlatmamız gerekiyor. Aksi halde Türk istihbaratının nedenli büyük bir iş yaptığını anlamak biraz zor olabilir. Bu nedenle Eylül 2024'teki Mossad operasyonundan devam edelim. Çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından gerçeğin izini sürmek zor olmadı. Bu bir siber operasyon değildi. İsrail, Hizbullah'ın başka ülkelerden satın aldığı çağrı cihazı ve telsiz ağını deşifre etmişti. Sadece deşifre etmekle kalmamış, bu ağın kılcal damarlarına kadar girmeyi başarmıştı. Patlayan telsizler Gold Apollo logoluydu. Tayvanlı bir elektronik üreticisinin imzasını taşıyordu. Şirketin CEO'su gazetecilerin sorularını yanıtlarken şok geçirmiş gibiydi. Her şeyden önce şirketin bu saldırılarla bir ilgisi olmadığını söyledi. Patlayan çağrı cihazlarını kendilerinin üretmediğini iddia etti. Bu iddiasını destekleyecek önemli bir bilgi de paylaştı. Patlayan çağrı cihazlarının hiçbirinde Tayvan'da üretilmiştir yazısı yer almıyordu. Yemin ederim bunları biz üretmedik deyip aslında patlamadan sonra anlam verebildiği bir olayı anlattı. Evet, bu cihazları ilk olarak onlar üretmişti. Ama bir süre sonra üretimi durdurmuşlardı. Sonra Macaristan'dan BAK Danışmanlık diye bir şirket kendileriyle iletişime geçti. Bu çağrı cihazından üretmek istediklerini, isim hakkı içinde ödeme yapmaya hazır olduklarını iletti. Tayvanlı şirket buna pek anlam veremedi. Çünkü bu cihazların kullanımı neredeyse kalmamıştı. Yine de para paraydı. Kabul ettiler.
Böylece markanın kullanım haklarını Macaristan'da bir şirkete verdiler. Macaristan'daki BAK danışmanlık şirketi patlamanın hemen ardından herkesin ilgi odağı oldu. Hem Macar güvenlik güçleri hem de uluslararası medya temsilcileri şirketin genel merkezi olarak görünen adrese gitti. Tabii ki ortalıkta kimse yoktu. Hatta aynı adreste 12 şirket daha vardı. Ancak Budapeşte'deki komşuları BAK Danışmanlık diye bir şirketin varlığından bile haberdar değildi. 2022'de kurulan şirketin kağıt üzerinde pek çok işbirliği vardı. Ancak ortalarda görünen somut kimseye rastlanılmadı. Derken Macar medyası bu kez şirketle ilgili bir isme dikkat çekti. Kurucu ve aynı zamanda genel müdür olan Cristiana Barsoni Archidiakonou. Elbette ona ulaşmak mümkün olmayacaktı. Saldırının üzerinden bir hafta geçmeden tablo iyiden iyiye netleşmeye başlamıştı. Macaristan'da kurulan şirket Mossad tarafından kullanılan bir paravandı. Mossad, Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazı markası ve modelini biliyordu. Aynı zamanda yakın gelecekte bir sipariş verileceği bilgisine de sahipti. Operasyon da böylece başladı. Olaydan sonra uluslararası medyaya yansıyan kimi bilgilere göre Mossad bu iş için 3 ya da 4 ayrı şirket kurup pusuya yatmıştı. Zaten dünyada bu tür çağrı cihazları kullanan kişi sayısı iyice azalmıştı. Haliyle üreticiler de kenara çekilmişti. Ortam Mossad'a kaldı. Bu süreçte Mossad kendi ajan ağı üzerinden farklı bir planı daha devreye soktu. Hizbullah üyelerinin tamamında yankılanacak yanlış bir bilgiyi dolaşıma soktu. Hizbullah üyelerinin nadiren de olsa kullandığı telefonlar dinleniyor ve takip ediliyordu. Kesinlikle güvenli değildi. Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti, Hizbullah yönetiminin tüm üyeler yeniden çağrı cihazlarına dönsün emri vermesinde etkili oldu. Hizbullah'ın çağrı cihazı ihtiyacı vardı ve aslında hepsi Mossad'a ait paravan şirketler bir şekilde onlarla iletişime geçiyordu. Çağrı cihazlarının Macaristan'daki şirketten alınacağı netleşti. Mossad ajanları işe koyuldu. Petin denilen ve son derece güçlü bir patlayıcı olarak bilinen madde çağrı cihazlarına yerleştirilmeye başladı. Birkaç gramlık petin sıcakla tepkimeye girince büyük bir patlamaya sebep oluyordu. Toz halinde patlayıcının yerleştirildiği cihazlar Lübnan'a 3. bir ülke üzerinden gönderildi. Çağrı cihazlarının Hizbullah üyelerine dağıtılması Mossad için tek taşla birden fazla kuşun vurulması anlamına geliyordu. Hangi cihazın kime gittiği biliniyor, kimlerin irtibatlı olduğuna dair detaylar netleşiyordu. Ayrıca Mossad istediği zaman istediği Hizbullah üyesini ortadan kaldırabilecekti. Hizbullah üyeleri cihazları kullanmaya başladı. İlk dönemlerde her şey yolundaydı. Ancak bir süre sonra merkeze cihazların çok fazla ısındığına dair şikayetler gitmeye başladı. Bu durum Mossad tarafında ciddi rahatsızlığa neden oldu. Çünkü cihazlarda bir sorun olabileceği yüksek sesle konuşuluyor ve Hizbullah yeni bir çözüm arayışı için fikir geliştiriyordu. Operasyonun açığa çıkma ihtimalinin giderek ağır basmaya başladığına inanan Mossad, 17 Eylül 2024 tarihinde saat 15.30 sularında düğmeye bastı. Cihazı kullanan tüm Hizbullah üyelerine bir mesaj gönderildi. Mesaj Hizbullah yönetiminden gelmiş görünüyordu. Mesajı okumak için telefonu eline alanlar büyük bir patlamayla yüz yüze kaldı. Aynı anda binlerce cihaz benzer şekilde patladı. Elde, cepte, evde, arabada, masanın üzerinde. Çağrı cihazları nerede olduğundan bağımsız bir şekilde havaya uçtu. Aynı şekilde cihazı üzerinde taşıyanlar ve etrafındakiler de. Çok sayıda kişinin öldüğü bu saldırıda İsrail yüzlerce Hizbullah üyesinin de sakatlanmasına neden oldu. Çoğu en az bir uzvunu kaybetti. Lübnan'da öfke patlaması vardı. İsrail'e çok büyük bir yanıt verilecekti. İran'da bu süreçte el yükseltiyor ve Tel Aviv'in yerle bir edilmesinden bahsediyordu. Ancak önce hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin yasları tutulacaktı. Onlar şehitti ve en güzel şekilde son yolculuklarına uğurlanmalıydı. On binler meydanlarda toplandı. Hizbullah üyelerinin tabutları sokaklarda gezdiriliyor, intikam yeminleri ediliyordu. O kalabalığın içinde önce cılız bir patlama sesi duyuldu. Ardından ikincisi, üçüncüsü ve diğerleri. Ortalık bir anda mahşer gününe döndü. Bu kez patlayan çağrı cihazları değil, telsizlerdi. Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler toplu bir şekilde patlamaya başladı. Ölenlerin yanı sıra yine çok sayıda yaralı vardı. İsrail ikinci dalga saldırı planını da hayata geçirmişti. Tüm dünya diken üstündeydi. Çünkü İsrail'in bu saldırısı aslında yeni bir yöntemin de kapısını aralamıştı. Ve yukarıda açıkladığımız bomba düzeneği o tarihte bilinmediği için milyonlarca kişi telefondan, televizyondan, modemden uzak durulması çağrısında bulundu. Onlara göre Mossad tek bir tuşla tüm bunları patlatabilecek güce erişmişti. Herkesin sırada ne var diye korku içinde beklediği o günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı
Teşkilatı tarihin en önemli operasyonlarından biri için kolları sıvamıştı. MİT yetkililerinin elinde bir bilgi vardı. Ancak doğruluğu teyit edilememişti. Lübnan'a Türkiye üzerinden gönderilecek bir kargoda patlayıcılar zulalanmıştı. Ülke genelinde limanlar, havaalanları, kargo bölümleri mercek altına alındı. Kısa sürede tüm gözler İstanbul Havalimanı'nın kargo bölümünde bekleyen bir gönderide yoğunlaştı. Tayvan menşeili bir firmada üretilen ve içerisinde yiyecek parçalayıcı yani blender olduğu öne sürülen 61 koli vardı. 16 Eylül'de Hong Kong üzerinden gelmişti. 27 Eylül sabahında İstanbul'dan Lübnan'a gidecek TK-830 sayılı uçakla Beyrut'a gönderilecekti. Burada araya girelim ve az önce detaylıca anlattığımız patlamaların 17 Eylül'de gerçekleştiğini hatırlatalım. MİT son derece hassas bir çalışma yürüttü. Aynı zamanda hem adil makamlarla hem de emniyetle bilgi paylaşıldı. Savcılık tarafından verilen kararın ardından kargo bölümünde bekleyen mallara incelenmek üzere el konuldu. Emniyete bağlı bomba imha ekipleri de son derece profesyonel bir şekilde sürece dahil oldu. Paketler ilginçti. Çünkü ön tarafında blender olan kolilerin arka kısmına çağrı cihazları, telsizler ve şarj aletleri zulalanmıştı. Yaklaşık 850 kilogram olan toplam yükün içinden sadece 144 adet mini el blenderı çıktı. Bu paketlerin içinde farklı noktalara saklanmış 1300 adet çağrı cihazı bulundu. 710 adet de şarj aleti ele geçirildi. Bunlara ait batarya ve kablolar da yine kolilerin arka kısmına gizlenmişti. Bomba imha ekipleri tarafından ön inceleme yapıldı. Ardından kargonun tamamı kriminal laboratuvara gönderildi. Detaylı analizde çağrı cihazlarının içine patlayıcı konulduğu tespit edildi. Bilindiği üzere çağrı cihazları çalışabilmek için bataryaya mecburdu. İşte ağırlığı yaklaşık 3 gram olduğu belirtilen patlayıcılar o bataryalara eklenmişti. Beyaz renkliydi ve yanma hızı son derece yüksekti. Yoğun sinyal gönderilmesi durumunda cihaz ısınacak ve böylece güçlü bir patlama elde edilecekti. Sadece bataryalar değil, telsizler de yine aynı şekilde bomba haline getirilmişti. Onların içinde de kahverengi farklı bir tür patlayıcı madde tespit edildi. Ele geçirilen tüm çağrı cihazları ve şarj aletleri herhangi bir güvenlik sorununa neden olmaması için ilgili birimlerce imha edildi. Bahsettiğimiz bu operasyon yapılmasa belki de Lübnan'da yüzlerce Hizbullah mensubu ve onların yanlarında olan çoluk çocuk, genç yaşlı kim varsa yine zarar görecekti. Çünkü İsrail'in bu gibi operasyonlarda kasıtlı olarak en kalabalık yerde düğmeye bastığı, en ufak bir sivil hassasiyeti taşımadığı sır değildi. Son yıllarda Mossad'ın dünyada en fazla darbe yediği kurumun Milli İstihbarat Teşkilatı olması elbette tesadüf değil. Bomba yüklü çağrı cihazlarının yakalanıp büyük bir İsrail vahşetinin daha son anda önlenmesi değil tek örnek. Türkiye'de kurulan Mossad ağları, devşirilen isimler, casus aileler ve yakın tarihli nice olay hala akıllarda. Ayrıca MİT'in henüz kamuoyuna duyurmadığı çok kritik suçüstü operasyonlar olduğunu tahmin etmek zor değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da Türkiye, İsrail'in operasyon bölgesi olmayacak. Sakın böyle şeylere kalkışmasınlar uyarısını muhataplarına ilettikleri biliniyor. Yine de yaşananlar ortada. Belli ki Mossad, Türkiye'den uzak durması gerektiğini, ya böyle operasyonlarla anlayacak ve buna bir son verecek ya da rezil olmaya devam edecek. İsrail, çağrı cihazlarını patlattığı ilk operasyonun ardından Lübnan'a çok sert bir şekilde saldırmış ve başkent Beyrut'u bombalamıştı. MİT'in operasyonu olmasa ve 1300'e yakın çağrı cihazı Hizbullah'a ulaşsa neler olacaktı kestirmek zor. O zaman nereye saldıracaklarını, hangi masumların canını yakacaklarını bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. MİT, filmleri andıracak bir operasyonla İsrail'in ve Mossad'ın bu kanlı planını deşifre etti. MİT'in bu tarihi operasyonuna ve MİT-Mossad çekişmesine dair sizin de fikrinizi çok merak ediyoruz. Lütfen ne düşündüğünüzü yorumlara yazın. GZT olarak sizin karşınıza en iyi içeriklerle çıkabilmek için inanın çok çabalıyoruz. Videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız ve yorum yapmanız yorgunluğumuzu hafifleten belki de tek şey. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.